Birinci Dünya Savaşı sona ererken, bütün Türk milleti özellikle de İstanbul halkı için zor günler daha yeni başlıyordu. İngiliz ve Fransızların işgali altındaki payitaht şehri İstanbul, başıbozukluğun, denetimsizliğin ve kaosun hüküm sürdüğü, özellikle Türk ahalinin rahatça sokağa çıkamadığı bir zaman dilimindeydi. Otorite boşluğunun ve kanunsuzluğun olduğu İstanbul sokakları, serseri, katil, tecavüzcü, müptezel takımına kalmış, güçlünün terör estirdiği, hele de işgal kuvvetlerinden yüz bulan bir kısmı gayrimüslim çetecilerin kontrolüne geçmişti. Bu çetecilerden biri de Hrisantos adındaki bir gayrimüslimdi. Tam adı Hristo Anastasiadis Veledi Ahilya olan Hrisantos, Rum tebaasından bir terzi çırağıydı. Daha çocukluğundan suç işlemeye başlayan Hrisantos, ilk cinayetini arkadaşlarıyla birlikte bir muhallebiciyi öldürerek işlemişti. Bu cinayetten her ne kadar hapse düşse de, yanındaki diğer zorba arkadaşları Zafiri, makarnacı Niko ve Fantoma Mehmet'le hapisten kaçmışlardı. Bu haber, dönemin gazetelerinden birinde şu şekilde haberleşmişti. Katilden ve kasa hırsızlığından mevkuf olup, umumi hapishanede yatmakta olan Hrisantos, Zafiri, makarnacı Niko ve Fantoma Mehmet, yatmakta oldukları koğuşlarının altından lağım açmak suretiyle firara muvaffak olmuşlardır. Zabıta, kendilerini şiddetle takip etmektedir. Bu firarın getirdiği nam ve ün ile, işgal kuvvetleriyle de birlik olan Hrisantos, artık peşine düşen her polisi, polis başını öldürmeye, şehit etmeye başlamıştı. İlk şehit ettiği polis Mehmet Efendi, gece vakti ulu orta tecavüze uğramak üzere olan bir Rum vatandaşımız Madame Despina'yı Hrisantos ve adamlarının elinden kurtarmaya çalışırken hunharca katledilecekti. Bu olaydan Hrisantos ve çetesinin özellikle herhangi bir din ya da ırk ayrımı gözetmeden insanlara canavarca musallat olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Hrisantos'un hedefinde özellikle polisler vardı. Kendisini yakalamak için oluşturulan özel ekibin başına atanan polis Fahri Efendi'yi de şehit eden Hrisantos gittikçe ünlendi ve sadece peşine düşen polisleri değil, sırf ününü artırmak için polisleri öldürmeye başladı. Hrisantos'u yakalamak artık Türk polisi için asayiş sorunundan çıkarak bir şeref meselesine dönüşmüştü. Bir evde saklandığı ihbarı üzerine o eve baskın düzenlenmiş, ancak bu seferde de çeteciler kaçmayı başarmışlardı. Bu özgüvenle sadece geceleri değil, gündüzleri de rahat rahat suç işlemekten geri durmayan Hrisantos ve çetesinin en büyük hatası, kendilerini dokunulmaz olarak görmeleri olmuştu. Hem gayrimüslim halk, hem de Müslüman ahali, Hrisantos'un gadrine, gazabına uğramamak adına sesini çıkaramaz olmuştu. Hrisantos kara bulutunun payitahtın üzerinde dolaşmaya devam ettiği bir gün, kahraman polis memurlarından Faik Efendi, Hrisantos'un sağ kolu olan Zafiri'yi kıstırmış ve olduğu yerde kurşun yağmuruna tutmuştu. Bizzat padişah, bu kahraman polisimiz Faik Bey'i irade-i seniye ile şereflendirmişti. Her ne kadar sağ kolu ortadan kaldırılsa da Hrisantos sağydı ve hala İstanbul sokaklarında serbestçe dolaşmaktaydı. Çok geçmeden Hrisantos'un bir diğer adamı Harito da bir gece bekçisi tarafından öldürülmüştü. Üstelik Ali Rıza isimli bu gekçi yüzlerce metre çarpışa çarpışa ve tek başına Harito gibi haydut bir adamı haklamış olması polislerimizin üzerindeki ölü toprağını atmasını sağlamıştı. Artık Hrisantos için çember daralmaktaydı. Hrisantos bu cinayetlerde doğrudan bulunmasa da o hayatta ve sokakta olduğu müddetçe onun adına işlenen bu cinayetlerin arkası kesilmeyecekti. Yine Hrisantos'un adamlarına yapılan bir operasyonda bu kez Mehmet Sait Efendi isimli polis memurumuz şehit düşmüşse de çete bu operasyonda çok ağır bir darbe almıştı. Hrisantos İngilizlerin de desteğiyle Yunanistan'a kaçıp sevgilisiyle bir meyhane açarak sakin bir hayat yaşamaya başlamıştı. Ancak sevgilisinin ihanetiyle orada da bir cinayet işledi. Ardından İstanbul'a kaçan kız arkadaşını öldürmek için hayatının en büyük hatasını yaptı ve 1920 senesinde İstanbul'a geri döndü. Ancak İstanbul bıraktığı İstanbul değildi.
Anadolu'daki işgal güçlerine karşı başlayan direniş, İstanbul halkının da üstündeki ölü toprağını atmış, karakol cemiyeti gibi yapılar şehirdeki işgal gücünün etkinliğini bir nebze kırmıştı. Yine de polisin İstanbul'daki ilk operasyonda Hrisantos'u öldürememesi ve operasyonun başarısız olması acaba eski günlere geri mi döneceğiz korkusuna neden olmuştu. Ancak bu sefer eskiye dönüş yoktu. Cafer Tayyar Efendi ve Muharrem adındaki iki polis memurumuz, Dolapdere'de bir evde aldığı ihbarla tekrar operasyon düzenlemişti. Cafer Efendi, karnından aldığı mermilere rağmen tüm şarjörünü Hrisantos'un üzerine boşaltarak nihayet bu azılı katili öldürmeye başarmıştı. Hrisantos'u öldüren silah bugün hala polis müzesinde sergilenirken, bu azılı haydut, kendisini öldüren polislerden olan Muharrem Alkor, Hrisantos'u Ben Öldürdüm kitabıyla yaşananları anlatırken, İstanbul Kan Ağlarken ve Üç Namus Bekçisi filmleri de Hrisantos'un hayatını konu almıştır.